Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlerden olmakla yahut erenlere gönül verenlerden olmakla başına iyi bir şey gelse de aman ya Rabbi, estağfurullah. Başına kötü olduğu farz edilen bir şey gelse de aman ya Rabbi, estağfurullah demesi gerektiğini bilenler. Şimdi niye böyle diyorum? Sahabe efendilerimiz uzunca bir süre başlarına bir sıkıntı, bir musibet gelmeyince çok üzülürlermiş. Başlarına iyi bir şey geldiği vakitte pek mahzun olurlarmış. Bizde vaziyet nasıl? Biz başına iyi bir şey geldiği vakit sevinen, kötü bir şey geldiği vakitte mahzun olan kimseleriz. O zaman burada bir problem var. Onlar niye böyle yapıyorlar ve neden öyle yapmıyorlardı? Bugünkü Biri Bir Günün mevzu birazcık budur. Başlarına iyi olduğu farz edilen bir şey geldiği vakit üzülürmüş sahabe efendilerimiz. Şunun için, acaba derlermiş, yaptığımız iyiliklerin karşılıklarını Rabbimiz ahirete bırakmadı da bize dünyada mı veriyor? Üzülüyor. Çünkü oraya kalan şeyin büyük nimet olduğunun farkında. Burada verilenin gelip geçici olduğunun farkında. Oyun ve eğlence dünyası. Laibun ve leh. Bu kadar. Arapça ifadeler kullanırken bu sıra birazcık dikkatli olmam lazım. Geçen Biri Bir Günlerden birinin içinden İbrahim Ethem Hazretleri Kuddise Sırrı şöyle hafifçe bir geldi geçti. Ceylan mevzuunda. Hatırlayın. Ceylan İbrahim Ethem Hazretlerine ma halakte lihâzâ dedi. Bu tabii yanlış bir ifade. Uyardı dostlar, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ma hulikte lihâzâ. Doğrusu bu. Halakte dediği vakit ma halakte bunun için yaratmadın. Ma hulikte bunun için yaratılmadın demekmiş. Bir dil sürçmesiyle, bir hata ile öyle söyle. Ama ben ne yapayım? Ceylan'ın Arapçası iyi değil. Ma hulikte diyeceğine Ceylan ma halakte diyorsa ben ne yapayım? Deyip işin içinden çıkabilirim. Ama çıkmıyorum. Büyük hata. Onu da neye bağladım biliyor musunuz? Gene bu Biri Bir Günler benim başıma iş açıyor. Biri Bir Günlerden birinde dedim ki, bu dizilere oyuncu falan alırken hani Bismillahirrahmanirrahim diyorlar. Sadakallahul azim diyorlar. İbareleri tam söyleyemiyorlar falan. Ya bunun yerine azıcık dedim böyle jargona hakim falan birisi yapsın. Allah birini kınadığın vakit kınadığın şeyi senin başına getirmeden canını almazmış. Allah var. Hani kastım kınamak falan değildi kimseyi. Sadece hassas olmamız, bu konuda biraz daha dikkatli hareket etmemiz gerektiğini ifade beyanında bunu söyledim, zikrettim ama demek ki o bile dokunuverir abi. Dokunuverir, dikkat edeceksin. Buralarda dikkatli olacaksın. Gerçi şunu da diyebilirsiniz bana. Serdar Bey, sen değil miydin? Hani bir Allah dostu şiirleri okuyormuş, okurken mısraların yerlerini değiştirirmiş, kelimelerin yerlerini farklı farklı söylermiş. O sıra bir derviş, efendim onun aslı öyle değil böyle olacak deyince evladım be demiş, en son dayanamamış. Surete takılıp kaldığın müddetçe mananın kokusunu bile alamazsın. Bak, bu da hakikat. Ama bu başkasını kınamaya sebep değil, kınadığın için yanlış yapmaya mani değil. İşin bir diğer tarafı şu da var. Bir nahiv ilmi vardır, bir de mahv ilmi. Nahiv ve mahv, mahviyet. Tamam mı? Öyle derler derviş babalar. Mahviyet ilmine talip olduğumuz için nahiv ilminden, mahv tedris ettiğimiz için nahivden kaldık sınıfta falan derler. Hatta şöyle bir şey anlat. Mevzu nerelere gelsin. Şöyle bir şey anlatırlar. Birisi bir alim, nahiv alimi kuyuya düşmüş. Geçmiş zaman. Oradan biri de geçiyor. Kuyudan kimse yok mu falan bağırınca gelmiş, seni çıkartayım ben buradan demiş. Tabii olay Arapça konuşulan bir yerde geçtiği için ibare Arapça ama Türkçeleştirerek anlatırsak şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben seni çıkarabilir buradan. Aşağıdan bağırmış. Ben seni çıkarabilir buradan demeyeceksin. Ben seni buradan çıkarabilirim diyeceksin.
Yukarıdaki de demiş o zaman ben bu işi öğrenene kadar, hani bu gramer işlerini halledene kadar sen kalk uyu da demiş. Ben öğreneyim öyle geleyim. Hop nereye filan diye aşağıdan bağırmış. Neyse. Ma hulikte lihâzâ. Sen bunun için yaratılmadın. Doğrusu bu. Gelelim sahabe efendilerimizi mahzun eden diğer hususa. O da şudur. Başlarına böyle bir musibet, bir sıkıntı, bir şey gelmediği vakit derlermiş ki aman ya Rabbi. Ne hata ettik ki Rabbimiz bizi unuttu. Allah sevdiğine musibet verir. Allah sevdiğine sıkıntı verir. Allah sevdiğine dert verir. Allahü Teala'nın verdiği bu sıkıntı ve dertler günahı çoksa günahının affına vesile olur. Kefaret olur. Günahı yoksa makamının artmasına sebep olur filan. Nimettir yani. Hasan-ı Basri Efendimizin rahmetullahi aleyh sözü burada birazcık daha aşikar oluyor. Neydi o? Siz onları görseydiniz bunlar delidir diyecektiniz. Onlar sizi görseydi bunlar Müslüman değil diyeceklerdi. Gelelim biri bir güne. Padişahın birinin çok sevdiği bir musahibi varmış. Yani dertleştiği, sırdaş olduğu, kendisiyle muhabbet ettiği birisi. Yavuz'la Hasan Can gibi. Ya bir gün hatırlatsanız da Kudret abi, Hasan Can'ı anlatsak yahu. Yavuz'la Hasan, anlatalım borcumuz olsun. Yavuz'la Hasan Can gibi musahip, sırdaş. Fakat padişahın bu çocukluktan beri tanıdığı, sevdiği arkadaşının öne çıkan bir vasfı var. Bu zat ne zaman böyle zahiren sıkıntı gibi gözüken, musibet gibi gözüken, dert gibi gözüken bir şey yaşasa hem kendisine hem padişaha hem ahalinin yaşadığına vardır bunda da bir hayır dermiş. Her bir şeye böyle vardır bunda da bir hayır. Bu da padişahın hoşuna gidermiş. Bir gün beraberce ava çıkmışlar. Padişah, mahiyeti, bu yakın dostu. O ceylan senin, bu tavşan benim, o işte kuş senin falan koştururlarken nasıl olduysa padişah yayı germiş, oku çekip bırakırken parmağının birisi kopmuş. Padişahın parmağı ah deyip acıyla böyle adamcağız elini tutarken dayanamamış bizimki. Hünkârım vardır bunda da bir hayır demiş. Lan parmak gitmiş. Bunda nasıl bir hayır olabilir? Padişah da sinirlenmiş, heyheylenmiş. Demiş. Vardır bunda da bir hayır, vardır bunda da bir hayır. Yeter demiş. Parmağım koptu sen vardır bunda da bir hayır diyorsun. Hani bana sorarsanız azıcık bekleseymiş iyiymiş. Yani parmak sarılsa, yara işte tedavi edilmeye başlansa filan. Sonra yanına teselli için yaklaşıp vardır bunda da bir hayır hünkârım diyeydi. Belki o cezaya çarptırılmazdı. Ama adam gerçekten inanıyor buna. Zaman filan düşünmüyor, siyaset gütmüyor. Musahip olmanın şartlarından biri de budur. Savaş abiye selam olsun. Şeraite bakmazlar, şeriate bakarlar. Fark bu. Vardır bunda da bir hayır deyince padişah kızmış. Atın bunu zindana demiş ya. Vardır bunda da bir hayır var. Yeter illallah. Neyse. Adamı atmışlar zindana. Aradan geçmiş 3-5 ay. Garibim zindanda oturuyor. Kendi hali için de muhtemelen şunu diyor. Ya vardır bunda da bir hayır. Çünkü kendi hali için bunu diyemeyenin başkasının haline söylediği söz de tesir etmez. Kendine ettiği nasihati kendisine fayda sağlamayanın başkasına edeceği nasihatinin de fayda sağlanması beklenmez. Bu iş böyledir. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, en yakınınızdan başlayarak emri bil maruf, nehyanil münkeri gerçekleştirin. İnsanın en yakını kimdir? Annesi, babası, hanımı, çoluk çocuğu, ailesi, akrabayı talukat falan böyle dışa doğru genişler. Derler ki bunun bir öncesine insanın en yakını kendisidir. Yani önce bir kendine nasihat. Uzatmayalım. Padişahın dostu zindanda oturmuş vardır bunda da bir hayır diye bekliyor filan. Bu sıra padişah tabii av partileri gitmeler gelmeler. Adamcağız zindanda dura dursun. Padişah gene bir ava çıkmış. Koşturmuşlar. Ora senin, bura benim falan derken bir nazlının peşine düşmüşler. Koştur koştur uzaklaşmışlar bulundukları yerden falan. Onu da avlayamamışlar. O sıra rivayet bu ya. Yamyamların bulunduğu bir yere gelmişler. Yamyamlar Allah demişler. Çıktı bugünkü nevale. Hemen yamyamlar toplamışlar bunları palas pandıras. Hepsini bir araya yığmışlar. Hemen reislerine haber vermişler. Hepsi toplanmış. Davullar çalıyor falan filan. Kazanlar kaynıyor. Padişah tedirgin. Yanındakiler eyvah eyvah. Sıradan atıp kazana kaynatacaklar. Tutuyor birisini atıyorlar kazana.
kaynıyor. Öbürüne atıyorlar, kaynıyor. Öbürüne, padişah sıra kendisine geliyor. Eyvah 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 diyor falan. O sıra padişaha gelmiş. Kaldırmışlar. Tam kazana atacaklar. Biri demiş ki yahu yahu. Ya bu yamyamca durun demek. Durun demiş. Ne ha yahu falan. Demiş ki parmağı yok. Halo yahu. Olur mu böyle şey demiş. Hayır ho demiş. Meğer onların inancında bir uzvu eksik olan kişi kurban edilmezmiş tırnak içinde tanrılara. Kurban meselesi de acayiptir. Bakın kurban kesiyoruz bayramlarda. Kurbanın dişine bakıyoruz, yaşına bakıyoruz, ona buna bakıyoruz. Doğru mu? Doğru. Her hayvandan kurban olmuyor. Hani canını canana kurban etmeyen aşık mıdır derler ya. Aşık da canını canana kurban eden kişidir. Fakat canına yandımın cananları her canı kurban olarak alıp kabul etmezler. Onda da bir vasıf ararlar, bir nitelik ararlar, bir kalite ararlar, bir güzellik ararlar. Aşkta da bu böyledir. Zahirde nasılsa. Neyse. Ne yapalım? Besiliymişti demişler, padişaha bakmışlar ama biz bunu tutup atsak olmaz. Kurban salıvermişler. Padişah kaça kaça Allah'ım sana şükürler olsun koşa koşa gelmiş saraya. Zindandan demiş alın gelin onu ya. Alın gelin demiş, dediği doğru çıktı. Vardır bunda da bir hayır. Varmış demiş. Bunda da bir hayır varmış, alın gelin. Adamcağız zindandan çıkartmışlar, padişahın huzuruna çıkartmışlar. Adam öyle mütevekkil. Padişah hadiseyi anlatmış. Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Dediğin gibi ya parmağın kopmasında da bir hayır varmış. Hakkını helal et demiş. Kusura bakma seni de 3-4 aydır böyle haksız yere zindana attık filan. Adam demiş ki hünkârım bunda da bir hayır var. Padişah bir daha kızmış. Ya 3-4 ay dostumu zindanda unutmuşum. Bunda nasıl bir hayır olabilir? Deyince demiş ki hünkârım, devletlum, sultanım, eğer siz beni zindana atmamış olaydınız muhtemelen o avda ben de sizinle beraber olacaktım. Azalarda maşallah tekmil tamam olduğu için ben de o kazanlarda kaynayanlardan birisi olacaktım. Deyince padişah yahu. Padişah demiş doğru söylüyorsun demiş ya. Bravo, evet budur. Neyse kucaklaşmışlar iki dost. Şimdi menkıbeler, hikayeler, kıssalar bize bir şeyleri hatırlatmak, ihtar etmek için vardır. İçindeki hisseyi çekip alalım, hayatımıza tatbik edelim diye vardır. Bakınız, biz bir şey için iyi derken ya da bir şey için kötü derken iki şeye bakarak iyi ya da kötüyü tespit edebiliriz. Bir, zaman. Şöyle düşün, adam arabasına bindi, evine doğru gidiyor, küçük bir kaza atlattı. Bu kötü bir şeydir. Ne için kötü bir şey? O an için kötü bir şeydir. Peki bu kazayı atlattı ve durdu orada. 1 dakika sonrasını bilmiyoruz. 3 dakika sonrasını, 5 dakika sonrasını bilmiyoruz. Belki o kazayı atlatmasaydı biraz ileride daha büyük bir kazayla karşılaşacak, Allah korusun canına da sıhhatine de halel getirecek bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Sonrasını bilmediğimiz için öncesine bakıp diyoruz ki gafilane başıma kötü bir iş geldi. Halbuki o kötü zannettiğim belki çok iyi bir şey. Birincisi bu. İkincisi de şu. Dünya ölçeğinde bakarız ve bir şeye iyi ya da kötü deriz biz. İşin ukbaya taalluk eden kısmını bilmeden söyleriz bunu. Bu ne demek? Allah çok zengin bir adamın elinden bütün malını, mülkünü çekip alıverir. Dünya ölçeğinde baktığınızda adamın iflas etmiş olması kötü bir şeydir. Halbuki belki Allah o malı mülkü adamın elinden almasa, adam onu günaha sermaye yapacak, ahiretini heba edecekti. Alınca da aman ya Rabbi dedi, boynunu büktü, tövbe istiğfar etti. Fakir bir adam olarak ömrünün geri kalanını geçirdi ve fakat ahiretini mamur etti. Oraya hesaba kattığınızda bu iyi bir şey haline gelir. Hazreti Mevlana diyor ki, Allah kuluna ya lütfeder ya da kahreder. En ahmak kişi dahi
lütfun ne olduğunu da bilir, kahrın ne olduğunu da bilir. Mesela sağlık, sıhhat lütuftur, hastalık kahır tecellisidir. Zenginlik lütuftur, fakirlik kahır tecellisidir. Aşık olmak lütuftur, evlenmek kahır tecellisi. Yani böyle. Fakat ancak diyor Hazreti Pir hadisenin devamında, ariflerin bildiği bir şey daha vardır. Nedir o? Ancak arifler bilir. Lütuf içine gizlenmiş kahrı, kahır içine gizlenmiş lütfu. Zahiren bakınca kahır gibi gözüken nice şeyler vardır ki özünde bir lütfu ilahi saklar. Yine zahiren bakınca lütuf gibi gözüken nice şeyler vardır ki içinde bir kahr-ı ilahi saklar. Şimdi dönelim ta en başa erenler ve erenlere gönül verenler. Sahabe-i kiram efendilerimiz niçin başlarına iyi bir şey gelince aman ya Rabbi ne hata ettik ki ahirette vereceğini dünyada bize veriyorsun diye endişe ediyorlar. Başlarına kötü bir şey gelmeyince aman ya Rabbi ne hata ettik ki bizi unuttun, bize bir musibet sıkıntı eriştirmez oldun diye boyun büküp niyaz ediyorlar. Azıcık anlaşıldı mı? Vaziyet bu olması lazım. Büyükler öyle derler. Başına bir lütuf geldi, de ki estağfurullah. O estağfurullah şu demek. Ya Rabbi ben bu lütfa layık değilim. Sen keremen ihsan ettin de layık olmayan ben kuluna böyle bir güzellikte bulundum. Estağfurullah. Başına bir sıkıntı gelince de ki estağfurullah. Ya Rabbi kim bilir ben ne ettim ki başıma böyle bir şey getirerek sen beni ikaz ediyorsun. Ah benim efendim, var mı ondan başka sığınacak? Varsa dönelim hep beraber oraya sığınalım. Yoksa lütufta da, kahırda da, iki durumda da boynumuzu bükelim. Aman ya Rabbi deyip oraya sığınalım. Eyvallah. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.